Herkese merhaba. Bilkent Üniversitesi Hukuk'ta Kariyer Kulübü olarak fakültemizde öğrencilerini ağırlıyoruz. Okulumuz ve öğrenci arkadaşlarımızın deneyimleri hakkında konuştuğumuz video serimizde bugün konuğumuz Abdurrahim Karakaya. Onu daha yakından tanımak için sorularımıza başlayalım. Abdurrahim merhaba, hoş geldin tekrar. Başlarken kısaca kendini tanıtmak ister misin? Hoş buldum Meltem. Tanıtayım kendimi böyle bir kısaca diyeyim. E, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdum diye başlayayım. İşte orta öğretimimi, pardon ilk öğretimimi orada okuduktan sonra orta öğretimde senin de mezun olduğun Kabataş Erkek Lisesi'ne gittim. Oradan mezun oldum. İşte oradan mezun olduktan sonra Bilkent Hukuk'u seçtim. Nispeten iyi bir derece yapıp. Sonucunda şu an Bilkent Hukuk'ta ilk senemi bitirmiş bulunmaktayım. Bir dönem hazırlık, bir dönem bölüm okumak suretiyle. Öyle 20 yaşındayım. O şekilde. Teşekkürler Abdurrahim. Sen de bahsettin. Kabataş Erkek Lisesi mezunusun. Biraz girerken Hı hı. kısaca lisenden, lise yıllarından, o deneyimden bahsetmek ister misin? Tabii ki. Şöyle ben bir sene hazırlığı pandemide okudum. Senin de 9. sınıfına tekabül eden zamanlar. Ee, Pandemide böyle daha çok bir oyun düşkünlüğüm vardı. O yüzden pandemiyi biraz atlamak istiyorum. Ama 9, 10, 11'de genel olarak lise benim için hmm, nasıl denir? İkinci bir şehir gibi oldu. Yani Kadirli'nin yanında ikinci bir şehir gibi oldu ve bunun yanında bir noktada İstanbul'u tanıyabildim ve hani bence en önemlisi nispeten arkadaşlardan da daha önemli atfedebileceğim çok değerli hocalar tanıdım. Öyle. Lisenin Ben de bana her fırsatta getirisi bu oldu. Ben de her fırsatta hocalardan bahsetmeyi çok seviyorum. Buradan hepsine selam, saygı yolluyorum. Belki izlerler. Aynı şekilde. Peki sen az önce biraz tevazu gösterdin. Nispeten iyi bir derece falan dedin ama YKS'de gayet iyi bir derece elde ettiğini ben biliyorum. Hı Biraz hı. izleyen arkadaşlara belki tavsiye de içerebilir diye. Sence bu başarının sırrı neydi biraz? Bize bundan bahsetmek ister misin? Tabii ki bahsedeyim. Yani şöyle çok tabii öneri verecek çok kişi vardır. Çok kişi çok fazla öneri verebilir. Benim nacizane önerim sadece disiplinli olmak olur. Yani bir şeyi az ya da çok yapmaktansa bir şeyi devamlı yapmak daha önemli olduğunu düşünüyorum diyebilirim. İşte bu deneme olabilir, çalışma olabilir ama bir şeyin disiplini önemli. Anladım. Teşekkür ederim Abdurrahim. Rica ederim. Peki bu iyi derecen aslında tercih edebileceğin pek çok bölüm üniversite vardı. Aslında her Hı hı. konumuza sorduğumuz klasik bir soru. Sen niçin hukuk okumayı tercih ettin ve belki bundan sonra niçin Bilkent Üniversitesi'ni tercih ettin? Biraz bundan bahsedebiliriz. Tamam. Önce hukuktan başlayayım. Şöyle ki iştiharla geçmeye 10. sınıfın sonunda karar verdiğimde e, eşit ağırlıkta aslında okuyabileceğin ciddi ağırlığı olan belli iki tane bölüm var. Bunun bir iktisat, biri hukuk bana göre. Yani ardından gelen işletme, uluslararası ilişkiler hani iyi bir derece yaptıktan sonra bence okunacak bölümler değiller. Bunun yanında benim kafam para yönetmeye basmaz. E, Yani sevmem parayla uğraşmayı. Yani tabii hayatta yaşarız parayla ama uğraşmayı sevmem, ticareti sevmem. Ciddi bir işle uğraşmak, bir de sosyal bilimle uğraşmak. Yani sosyal bilimden kastım iktisadın olmadığı bir sosyal bilimle uğraşmak. Ve en önemlisi de memleketten çıkmamak istediğim için, işte Türkiye'den ayrılmamak istediğim için hukuk seçmeye karar verdim. İşte burada da neden Bilkent sorusuna geldiğimizde ise ee, dört buçuk, 4,5-5 sene İstanbul'da okuduk. Sen de ben de İstanbul'da okuduk ve İstanbul'dan artık bayma noktasına gelmiştim. Kalabalığa gelememeye başlamıştım. Sakinliği özlemeye başlamıştım. Ve bunun sonucunda hani abimin de olduğu şehir, eve yakın olan bir şehir olarak Ankara'yı düşündüm. İşte Ankara'da da başarılı oldum bir şekilde ve Bilkent'e girebildim. Bilkent'e girme sonucu da Bilkent'te şu an okuyorum ve Bilkent'in bir noktada sağladığı avantajlar nedeniyle de Bilkent'e geldim. İşte burs vesaire. Çok Öyle. güzel. Bir sonraki soruya da iyi bir bağlantı oldu. Çünkü sen kapsamlı burs programından yararlanarak Bilkent'te Hı okuyorsun. hı. Biraz izleyicilerimize bu bursun sağladığı imkanlardan da bahsedelim mi? Tabii ki bahsedebilirim. Şöyle ki
Ee, En önemlisi yani sana yurt imkanı veriyor Bilkent. Ee, Yurt imkanının yanında bir cep harçlığı veriyor. Yurtta kalmadığın takdirde bu cep harçlığını arttıracak şekilde bu bursu veriyor. Ve tabii ki eğitim bursu, yani en temel şeyler böyle. Bunun avantajları şu oluyor. Normalde yurtta yemek çıkmıyor. Yemek çıkmadığında aslında üniversite bir nevi senin yemek paranı, işte hayat paranı, senin hayatını idame ettirecek gerekli olan işte maddi miktarı vermiş oluyor. Ve hani bunun avantajları çerçevesinde yaşıyoruz ve bence hani doğrudan kapsamlı bursun bir faydası olmayabilir ama hani kapsamlı burs sayesinde ücretsiz yararlandığımız okul hizmetleri arasında kütüphane bence en bahsetmeye değer şey, nasıl denir, bahsetmeye değer özelliği üniversitenin. Ben çok seviyorum kütüphaneyi. Çok kapsamlı, teferruatlı bir kütüphane var. Bir de çok hafif bir parantez açabilirim. Havuzu seviyorum. Havuza gitmeyi sevdiğim için. Öyle. Güzel. Teşekkür ederim Abdurrahim. Peki Ankara'da okumak nasıl? İstanbul'dan sonra bu yeni şehre alışabildin mi? Ankara şöyle İstanbul kıyasından gidelim. Yani İstanbul senin de bildiğin üzere çok böyle kalabalık, her şeyin kargaşa içinde olduğu, böyle bir hengame içinde insanın kaybolduğu bir şehir. Gerek böyle bir ilçeden bir ilçeye gitmenin saatler alabildiği, işte o sırada kafayı yememenin büyük bir özen gerektirdiği bir şehir. Ankara'ya geldiğimde bu Ankara'nın işte belli başlı saatler dışında diye parantez açayım. Bir yere ulaşımının çok kolay olması. İşte Bilkent'ten Ring'e atladığımda abimin yanına, abim emekli oturuyor. Abimin yanına işte yarım saatte varabilmem. Bu tip özellikleri çok iyi Ankara'nın. Ama bir diğer Ankara'nın böyle şey özelliği de, nasıl diyeyim, insanın birazcık daha içten pazarlıklı olması. Ne demek istiyorum? İstanbul'un insanı hani doğrudan dobradır. Yani dobra olmasa dahi Ankara'nın insanından daha dobradır. Ama Ankara birazcık daha bürokrasi şehri olduğu için Ankara'nın insanı böyle daha içten pazarlıklı. Hani olmasa dahi daha sinsi hissettiren bir insanı var Ankara'nın. Ankara o şekilde, yani böyle bu özellikleri seviyorum. Yani böyle bir kıyasa gittim ama Ankara'nın bu özelliklerini seviyorum. Bunun yanında işte evime çok sık gidip gelebiliyorum istediğim takdirde. Aşti'nin konumu, yani bir otogarın konumu muhtemelen en iyi olan şehirlerden biri Ankara. Öyle düşünüyorum. Onun dışında işte genel olarak hemşerilerim bu şehirde. Ondan mutluyum. Kısaca Ankara yani İstanbul'dan beni daha çok mutlu eden, daha çok e, nasıl diyeyim, bana dokunan bir şehir diyeyim. Yani İstanbul çünkü çekilmeyecek bir şehir. Peki teşekkür ediyorum tatlı değerlendirmeler için. Peki Abdurrahim sen okula bu yıl girişlisin. Hazırlığı bir dönem okuyarak bölüme geçtiğini biliyorum. Biraz bize bu hazırlığı atlama süreci, sınavlar, irregular olarak döneme başlamak, bölüme başlamak konusunda neler Hı hı. söyleyebilirsin? Tabii ki ya ben açıkçası atlayamadığım için atlayamadım hazırlığı. Yani atlamak istemediğim için Hı hı. değil, atlayamadığım için atlayamadım. Burada şöyle bir durum var. Bilkent Üniversitesi'nde işte kur mantığını biraz farklı, diğer üniversitelere nazaran nispeten 2 ay okumak suretiyle oluyor. Ee, Ben yarım dönem okumayı tercih ettim. Biraz yüksek bir seviyeden, yüksek bir kurdan başlayabildiğim için. Ama elimde olsa direkt sene başından başlardım. Yani hazırlığı atlardım. Dolayısıyla hazırlık en baştan bana böyle şey bir yerde. Nasıl denir? Hazırlık en baştan bana çok dokunmayan bir yerde. Ama şu da var Allah'tan. Bölüme geçtiğimdense hazırlıkta daha çok arkadaş edindim. Yani bölüm daha nispeten az sosyal olabildiğin bir yer bölüm hazırlığa nazaran. Ama hani bir dönem okuduktan sonra bilerek kalıp ikinci dönemi okur muydum? Kesinlikle okumazdım. İşte çünkü Bilkent'in hazırlığı çok yoğun. Muhtemelen herkesin bildiği üzere %90 devamsızlık isteme gibi bir politikaları var. Ve ben kafayı yiyordum hazırlıkta. Çünkü az önce neden hukuk seçtiğimde ki meseleye geldiğimizdeki gibi boş işlerle ya da işsizlikle duramadığım için, illa bir şey yapmak istediğim için bölüme geçmeye karar verdim ve
arada pay denen bir sınav var. İşte önce okuma, dinleme, e, gramer ve kelime sınavına girdiğin, ardından işte konuşma ve yazma sınavına girdiğin bir sınav. İlk aşaması nispeten zor olan, ikinci aşaması daha kolay olan, sonrasında bölüme geçme ehliyeti veren bir sınav. Geçtik bir şekilde. Ama burada da şöyle bir sıkıntım oldu. Arada çok az bir zaman oldu bizim tatil olarak. İşte 4 gün, 5 gün tarzı bir çok az bir sömestr tatili yaptık. Onun dışında bölüme geçtim. Bölümde okudum. Bu süreç boyunca şunu diyebilirim. Yani hazırlık zamanında daha çok sosyalleşmiş olabilirim ama bunun niteliği bölüme geçtiğimde daha çok arttı. Bunu diyebilirim. Yani genel olarak daha hem merkez kampüsün getirdiği bir ayrıcalık olsa gerek. Daha kendime yakın, daha pardon niteliği arttı, özür dilerim. Gerek kendime yakın, gerek merkez kampüsün getirdiği avantajlar olsa gerek, muhtemelen bölümde bu sebepten daha rahat ettim ve bölümde ciddi bir işle uğraşıyorsun hissi veriyor bölüm size. Yani sen artık hazırlıktaki gibi paragrafları okumuyorsun ya da hani paragrafları anlamsız bir amaçla okumuyorsun. Artık onu bir şey öğrenmek ve bir şeye çalışmak amacıyla okuyorsun. Ve bu da bir noktada hani işte seni e, nasıl denir, yaptığın işten duyduğun hazzı arttırıyor. Genel olarak hani bu senem benim böyle geçti. Ama iyi ki geçmiş miyim, irregular olmuş muyum? Olmuşum. Tamam, irregular'ın belli başlı sıkıntıları var. Bu sıkıntılar neler? Bazı derslerin açılmaması, üstten ders çekmen, ilerleyen senelerde her şeyin böyle karmaşık bir hale gelmesi, en azından hukuk babında. Ee, Ama gene de memnunum. Yani bir kere merkez kampüs kendi başına çok bence güzel bir yer. Ve şu da güzel, doğuda yurtta kalıyorum ben. Yani hazırlığın olduğu tarafta yurtta kalıyorum. Oradan gidip gelmesi, o yürüyüş yolu genel olarak o da güzel hissettiriyor. Her ne kadar kışın bazı vakitlerde tir tir titretecek kadar soğuk da olsa gene de hoş bir deneyim. Onun dışında işte kütüphaneden bahsettim. Sadece kampüste şundan şikayet edebilirim. Yemek yerleri çok az. Herkesin dediği bir durum. Yani tüm sene bunun sıkıntısını çektim. Sipariş vermeyi de sevmeyen biriyim. İyi yemek siparişi vermeyi. Öyle. Bilkent'teki bir senelik deneyimim bu şekilde sürdü diyeyim. Anladım. Teşekkür ediyorum Abdurrahim. Peki hukuk okuyarak da dediğin gibi bir dönemi geçirdin artık. Hukuk fakültesindeki dönemin nasıl geçti ve bu tecrübeden yola çıkarak bu yaz tercih dönemini yaşayacak arkadaşlar var bizi de izleyecek olan. Onlara ne tarz tavsiyelerde bulunabilirsin? Hı, Şöyle diyebilirim. Yani hukukun e, ezber boyutunu çok büyütüyorlar. Tamam, ezber boyutu, yani tamam, ezber boyutu çok önemli bir noktada. Ama ezber boyutunun önemli olduğu nokta kadar bir noktada yorum boyutu da var bu işin. O yüzden hani ezberin önemli ehemmiyetini bilerekten ama yorumun da ehemmiyetinin olduğunu göz önünde bulunduraraktan hukuku seçip seçmemeyi öncelikle düşünmelerini öneririm. Bunun yanında hukuku seçip seçmemekte e, şuna bakar. Yani elbette siz uluslararası hukukta çalışabilirsiniz. Uluslararası hukuk üzerine gidebilirsiniz. Ama hukuk daha çok yerel bir meslek. Yani mekanla kaim bir meslek diyeyim. Böyle olduğu için hani büyük ihtimalle ülkede kalacağınız bir meslek olacak. Ve bu yüzden hani bunu da göz önünde bulundurarak gelinmesini ya da gelinmemesini öneririm. Bunun dışında tabii eşit ağırlığın getirdiği şartlar gereği e, yani ya iktisada ya hukuka aslında yönelmenizi ben öneriyorum. Ve hani ilk benim gibi paraya kafası basmayan, ticarete kafası basmayan biriyseniz hukuk muhtemelen gidebileceğiniz yegane yer. Çünkü sayısaldaki tıpın saygınlığı neyse bir noktada eşit ağırlıkta hukukun saygınlığı da o oluyor. Tamam, çok mukayese edilme ne kadar doğru olur bilmiyorum ama hani benzetme yerini bulduysa ne hala. O şekilde yani hukuku seçmeyi düşünenlere bu tavsiye veririm. Hukuku seçecekseniz de Bilkent'i seçin. O garanti bir şekilde diyebilirim ona.
Katılıyorum. Peki çok teşekkür ederim Abdurrahim. Hem katıldığın için hem değerli katkıların için. Çok güzel bir röportaj oldu. Umuyorum izleyen genç arkadaşlara da yardımcı olabilmişizdir. Burada kapatıp herkese görüşmek üzere. İyi günler İnşallah. dileyebiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.